Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bulut Teknoloji Günleri kapsamında gerçekleştireceğimiz ikinci oturumumuzda sevgili Veri Depolama ve Yedekleme Operasyonları Müdürümüz Hakan Kayan'la birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu oturumları sektörün öncü gelen isimleriyle yeni başlayan arkadaşlarımızı birleştirmek ve tanıştırmak için gerçekleştiriyorduk. Sevgili Hakan Bey de bizleri kırmadı. Kendisine çok teşekkür ederim bu oturuma katılmayı kabul ettiği için. Ben sözü çok kısaca ona bırakacağım. Hakan Bey, kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz rica etsem? Ben davetiniz ve bu organizasyon için teşekkür ederim. Ben Hakan Kayahan. 2010 yılından itibaren Türk Telekom'dayım. Mühendis olarak başladım bu görevimde. 2019 Eylül ayı itibariyle de Türk Telekom'da yönetici olarak görev yapmaktayım. Veri depolama yedekleme altyapı operasyonları biriminde yönetici olarak çalışmaktayım. Kısaca bu şekilde belirtebilirim. Peki, şimdi bizim yeni başlayan arkadaşlarımızın merak ettiği birkaç soru vardı sizlere yönlendirmem gereken. Ben izninizle o sorulara geçiyorum. Arkadaşlarımız demiş ki, Veri Depolama ve Yedekleme Müdürlüğü'nde kullandığınız donanım ve yazılımlar nelerdir? Bunları belirlerken hangi etkenlere dikkat ediyorsunuz? Peki, kısaca özetlemeye çalışayım. Müdürlüğümüzde global teknoloji trendlerini takip ediyoruz. Ürün çözüm konumlandırmalarında özellikle ihtiyacımıza en iyi çözümü tercih etmekteyiz. Ürün deneyimi konusunda tecrübemizi arttıracak demo, POC ve lab kullanımı gibi argümanları kullanarak kabiliyet, deneyim ve çözüm konusunda daha net bir süreç oluşturabilmekteyiz. Büyüyen, gelişen ve farklı ihtiyaçlar oluşan altyapımızda dünya lideri firmalarıyla çalışmaktayız. Veri depolama alanında Dell EMC, Hitachi Vantara, Huawei firmaları ile en büyük çalıştığımız üreticiler arasında yer almaktadır altyapımızda. Bununla birlikte NetApp, HP, IBM gibi iş ortaklarımız ile yine altyapımızda kullandığımız ürünler bulunmaktadır. Bu altyapıyı SCN mimarisinde Broadcast ve Cisco SCN switch veya direktörler ile blok yapıda kullanmaktayız. Ayrıca altyapımızda NAS, Object Storage üniteleri de kullanılmaktadır. Yine SDS konusunda gelişen altyapımızda sektörde öncü firmalar ile çözümleri konusunda çalışmaktayız. Veri yedekleme altyapımızda ise Veritas NetBackup ürünü kullanılmaktadır. Ayrıca Vim ve Networker ürünleri Türk Telekom'un dış müşteri ortamlarında yine kullanmaktayız. Altyapımızda ağırlıklı disk appliance üniteleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Long Term Retention dediğimiz yani uzun dönem veri saklama çözümü Access yatırımları ile devam etmektedir. Böylelikle altyapımızda ciddi anlamda hem tape hem kartuşların daha az kullanımını sağlamaktayız. Önemli oranda son 2 yıl içerisinde tape kütüphanesi kapattık ve bu konuda yatırım korumamız altyapımızda devam etmektedir. Ben bu şekilde özetleyebilirim. Teşekkür ederim. Yani çok anlamlı olmamasıyla birlikte birden fazla teknoloji ve ürün ismi duydum. Bu anlamda gerçekten hepsini aynı anda kullanıyor olabilmek büyük bir yenilik. Türk Telekom'da bu yeniliğe öncü firmalardan biri diyebiliriz sizin anlattıklarınız kadarıyla. Peki ben ikinci soruma geçiyorum izninizle. Bulut bilişim kullanımının artmasıyla birlikte veri depolama ve yedekleme organizasyonlarında ne tür değişimlere ihtiyaç duyuldu? Şöyle bahsedebilirim. Bulut bilişim özellikle bilgi teknoloji mimarimiz ve çözümlerimizin gelişmesinde, altyapımızın yenilenmesinde ve desteklenmesinde olanak sağlayan bir teknolojidir. Hız, ölçeklenebilirlik, maliyet tasarrufu ve esneklik kabiliyetlerimizi arttırmaktadır. Sistemleri müşterilerimiz için her anlamda güvenli tutmak ve sürekli erişebilir bir altyapı hazırlamak bizim en temel görevlerimiz arasındadır. Bu altyapı şirket vizyonu, yatırımlarımız ve en önemli değerlerimizden biri olan deneyimli teknik personelimiz ile sürdürülebilmektedir. Ekibimiz yeni teknolojiyi konumlandırma, yönetme, izleme ve raporlama faaliyetlerinde günümüz ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendini sürekli geliştirmektedir.
Bulut servis türlerini altyapımızda konumlandırma noktasında gerek veri depolama alanında ve gerekse veri yedekleme altyapımızın modernizasyonunu takip ediyor ve ilerleyişimizi sürekli hale getiriyoruz. Doğru çözümü oluşturmak adına devreye aldığımız ve çalışmalarımızın devam ettiği İAS, PaaS platformlarımız ile iç ve dış müşterilerimizi bu servisleri sunma hedefi ve gayreti içindeyiz. Hedeflerimiz arasında yine SaaS platformu için önemli yapı taşları, deneyimlerimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde bahsedebilirim. Teşekkür ederim yanıtlarınız için. Şimdi 3. soruyu sormak istiyorum izninizle. Türk Telekom Tabii ki. Enterprise bulut çözümleri şirketlere ne gibi avantajlar sunuyor? Evet, şöyle ki Türk Telekom hedeflediği yöntemleri büyüme için çeviklik sağlamaya uygun ve rekabet koşulları için gerekli platform, altyapı ve esnekliğe sahip bir firmadır. Böylelikle bulut bilişim belirteceğim alanlar dahil olmak üzere geleneksel bilgi teknolojilerine daha üstün bir çözüm ve alternatif sunabilmektedir. Önemli bazı kriterlerden bahsedeceğim. Tasarruf, operasyona dahil olan insan kaynağı, altyapı ve zaman yönetiminin sağlanması konusunda önemli önlemler bize sunmaktadır. Maliyet, akıllı dönüşüm projeleriyle OPEX harcamalarımızı daha teknoloji yatırımlarına dönüştürerek altyapımızda önemli maliyet avantajları sağlamaktayız. Hız, müşteri taleplerinin doğru anlaşılması ve karşılanması konusunda bizlere önemli deneyimler sunmaktadır. Esneklik, uygun çözüme en uygun maliyetlerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Üretkenlik, daha fazla işbirliği, öngörülebilir performans ve müşteri artışı ve memnuniyeti sağlamaktadır. Denge, iş yüklerinin yönetimi daha iyi performans ve fiyat dengesi oluşturmaktadır. En önemlilerinden son bir tanesi güvenilirlik, uçtan uca süreç yönetimiyle tüm sistemlerin izlenebilir ve hızlı müdahaleye olanak sağlayan bir yapı ile güven ilişkisini böylelikle güçlü tutmaktadır. Kısaca böyle özetleyebilirim. Tamamdır. Şimdi biraz daha gençlerin daha çok ilgisini çekecek bir soruyla geliyorum sizlere. Şimdi yeni mezun olan arkadaşların sektöre atılmadan önce hangi alana yönelmeliyimle ilgili kafalarında çok büyük soru işaretleri olur genelde. O yüzden gençler demişler ki veri depolama ve yedekleme operasyonları müdürü olarak iş hayatına yeni girecek gençlere bu çalışma alanından ve öneminden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Memnuniyetle. Veri depolama ve yedekleme müdürlüğümüz altyapı operasyonlarında ve bulut dönüşüm alanında önemli sorumluluklara sahip bir ekiptir. Verinin güvenli tutulması, saklanması, korunması gibi ihtiyaçlar günümüz koşullarına göre performans, değişiklik ve arıza süreç yönetimi gibi temel operasyonel süreçlerde önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Veriye erişim kritik olduğu gibi artan verinin saklanması ve korunması da önemli olmaktadır. Günümüzde her şey veriye dönüştürülebilir ve veriden elde edilen bilgilerle kurulan altyapılar ile dönüşüm ancak mümkün olabilmektedir. Verinin bilgiye dönüşmesi sürekli bir dönüşüm hareketidir. Bizim amacımız insanların ve kurumların verilere politika ve düzenlemeler kapsamında kullanımlarını ve ulaşmalarını en hızlı olarak sağlamaktır. Böylece kullanıcılar günlük hayatlarında bu veriler ile kararlarını alabilir, kurumlar kurumsal kimliklerini bu veriler sayesinde koruyabilirler. Ayrıca veri yönetiminde çeşitli görev, kural, politika ve uygulamalar gerektiren sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bizler operasyon ekipleri olarak bu kuralların uygulanması ve yönetiminde önemli bir paya sahibiz. Sektöre yeni başlayacak genç arkadaşlarımızı bu alanda çalışmaya ve bulut dönüşümünde birlikte ortak çalışmalar yapabilmeyi, çalışabilmeyi umuyoruz. Kısaca bu şekilde belirtebilirim. Buyurun. Tabii veri günümüzün en önemli kaynağından biri, ana kaynağımız. O yüzden şirketler için de önemli bir ana fokus noktası olduğu için bu verinin yedeklenmesinden, depolanmasına, güvenliğine kadar bu alanda yakın çalışan ve rol
model sorumluluğunda olan ekiplerin her zaman işi olacaktır mı demeliyim? Yani her zaman bir iş olanağı olarak popüler bir meslek olacaktır. Öyle Olacaktır. olur. Aynen. Peki ben 5. soruma geçiyorum. Tabii. Şimdi herkesin iş hayatının dışında örnek verecek olursak işte erkeklerin askerlik anısı vardır, kızların yurt anıları vardır. Şimdi sektörde de bir felaket kurtarma senaryosu vardır, hikayeler vardır. Hep anlatır veri merkezinde çalışan arkadaşlar ama sizin Türk Telekom çalışma hayatınızda karşılaştığınız büyük bir Evet. felaket ve kurtarma senaryosu oldu mu? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Evet, tabii ki yani çok hatırlamak istemediğimiz zamanlar ama tabii ki yani operasyonu etkileyen kesintiler bir çalışanın yaşamasını istemediği olumsuz bir durumdur tabii ki. Bilgi teknolojileri her alanında yaşayan, değişen ve canlı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple çalışmalarımız her zaman planlı bir şekilde ilerlemelidir. Kesintiye sebep olabilecek çalışmalar iyi bir plan ve risk analizi ile önlenebilir veya en düşük minimum seviyeye indirilebilir. Benim de çalışma hayatımda çok şükür operasyonel bir hatadan kaynaklı sebep olduğum bir kesinti olmadı. Enerji gibi altyapı bileşenlerinden kaynaklı bir sorunun altyapımızı etkilediği ve bazı riskler atlattığımı biliyorum. Böyle bir sorunun mesai sonrası oluşması, müşteriye yansıması konusunda etkinin az olmasını sağlamıştı. Burada diğer önemli bir konu operasyonel süreçlerde prosedür ve envanter ki envanter yönetimi biz uçtan uca life cycle management ile sağlarız. Yönetiminin önemi ve payı büyüktür. Ayrıca çalışan yedekliliği, operasyonel tekilleştirme süreçlerinin tam anlamıyla uygulanması ve sorumlulukların dağıtılması iş sürekliliğini ve kalitesini arttırmaktadır. Aynı zamanda disaster test ve senaryoların işletilmesi, gerçek uygulama geçiş testlerinin yapılması, veri merkezinde disaster farkındalık ve deneyimlerinin arttırılması açısından son derece önemlidir. Hiç kimse bize bir gün bu disaster gelmeyecek diye düşünmesin. Bunlara her zaman hazırlıklı olmalıyız. Son olarak operasyona dikkat edilmesi gereken ve hiçbir zaman unutmayacağımız dikkat faktörü. Bir operasyoncunun hiçbir zaman dikkati elden bırakmaması gerekmektedir. Ve gerekli takip ile ortamlarımızda daha az sorun yaşayacağımızı unutmamalıyız. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Anlatacaklarım kısaca bunlar. Dediğiniz gibi aslında biz operasyoncular olarak böyle büyük felaket senaryolarıyla karşılaşmamak için karşılaştığımız durumda yapılması gereken her şeyi otomatize hale getirirsek, disaster senaryoları da dahil buna, aslında bu tür senaryoların felaketlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Bunlara hazırlıklı olmuş oluyoruz bir nevi. O yüzden sizin buradaki sorumluluğunuz gerçekten çok büyük. Ben çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Hepsinin gençlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Gençlerde bir farkındalık uyandıracağını düşünüyorum. Ağzınıza sağlık tekrardan. Arkadaşlarımızın sosyal platformlarda bunları paylaştıktan sonra soruları olursa tabii ki bunları yanıtlamaktan yine memnuniyet duyarız. Tabii ki. Arkadaşlar duydunuz. Sorularınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. LinkedIn platformumuz üzerinden bizi takipte kalırsınız. Bir sonraki oturumları da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hakan Bey, Hoşça kalın. hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.